Selam millet, bu videoda Cartoon Network evreninin kötüsü olan Black Hat'ın Gumball evrenine ne gibi etkileri olmuştur ve nasıl bu evreni içten içe çürütüyor, bunları konuşacağız. Bakıldığında bizlere bariz olarak gösterilen ve siz sevgili takipçilerimin sormuş olduğu soruları cevaplayarak gideceğim. Ancak bu videodan bir şeyler anlamak istiyorsanız ilk öncelikle Gumball'ın asıl hikayesi ve Villains yani Black Hat olarak tanınan karakterin asıl hikaye videolarını izlemeniz gerek. Bunlar kanalımda halihazırda mevcut. Video başlamadan önce videoyu beğenerek, abone olarak ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bana destek olabilirsin. Eğer maddi destek vermek istersen de katıl butonuna basabilirsin. Bu arada kanalıma üye olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca canlı yayınlara katılmayı da unutmayın. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Black Hat, sizlere söylediğim gibi kartun evrenini içeriden bir virüs gibi yayılarak çürütmekte. Anlaşmalar yapıyor ve insanları kendisine bağlıyor. Geçmişte ve hali hazırda Gumball evreninde onun adına çalışan karakterler var. Bunlardan biri Nicole, yani Gumball'ın annesi. Diğer bir isim Rob. O da Gumball'ın düşmanıydı. Diğer bir gizem ise kırmızı minibüs. Bir rivayete göre ve benim teorime göre gizemli kırmızı minibüsün içindeki adam Black Hat. Çünkü o Gumball evrenini oluşturan etkenlerden bir tanesi. Zaten sırasıyla hepsine geleceğiz. Gumball'ın annesi eskiden Doktor Flu ile bir nevi çalışıyordu. Bu bilgiye iki yerden sahip oluyoruz. Birincisi, Gumball ve Darwin bir keresinde annesinin yani Nicole'in eşyalarını karıştırırken bir kartvizit bulur. Bu kartvizitin üstünde Black Hat ablemi ve ona ait bir numara vardır. Bunu arayan Gumball direkt olarak Black Hat'ın karargahındaki Doktor Flu ile konuşur. Sen kimsin vesaire sorularından sonra Doktor Flu annesini tanımadığını söyler. Sorun şu, Gumball bu numara sanki kötülerin ana merkezi ve her şeye gücü yeten bir kuruluş gibi hissettirdi. Tıpkı annem gibi diyor. Bu cümleden anlıyoruz ki eskiden Nicole Black Hat ile çalıştığını bir nevi doğrulamakta. Çünkü Nicole iyi biri değil. Tam tersi öfkesini kontrol edemiyor. Çok hırslı biri. Eskiden gaddar biriydi. Bu öfkesi Black Hat'ın hoşuna gitmiş olacak ki değerlendirmek istemiş ve onu işe almış. Onun dövüş yeteneklerini kullanan Black Hat amacına bir yaklaşmış. Nicole'un içinde hala daha öfke var. Ancak bunu evlilik hayatında ne çocuklarına ne de eşi olan Richard'a göstermemeye çalıştı. Tabi nadir zamanlar hariç. Bu esnada paraları çok fazlaydı. Hayatı boyunca Black Hat'la çalıştığından dolayı birikmiş parası da vardı. Bilindiği üzere çok zeki kocası Richard yatırım aracı olarak bir yıldız satın alınca aile bütün parasını kaybetti. Bunun yanında Gumball ailesi büyük bir krize girdi. Bu durum karşısında Nicole hemen bir işe girip çalışması gerekti. Çünkü hem kredi kartındaki limit kullanılmış hem de birikmiş parası gitmişti. Bu tutar yaklaşık olarak $24.000'dı. Gumball 2011 yılında çıktı. Yani Richard ailesine yıldız aldığında 1999 yılındaydı. Bu yıllarda $24.000 zengin oluyorsunuz. Çünkü büyük bir para. İşte bu nedenle Gumball fakir bir ailede büyüdü ve Nicole borçlarını ödeyebilmek için ruhunu şeytana sattı. Geçmişte Black Hat adına kötülükler yapan Nicole sonrasında bu hayatı bırakıp bir şirkette çalışıyor. Bu şirket ruhları emen ve onları satın alan bir şeytan olduğu söylenir. Hatta bu şirkette çalışanlar borçlarını ödeyemediği için faizleri sürekli artmaktadır. Bu borçlar o kadar yükselmiş ki ödeyebilmek için ruhlarını feda etmiştir. Black Hat o şeytanın ta kendisi oluyor. Borçları karşılığında Nicole ve diğerleri gibi ruhunu satın alıyor. Neden ruhları topluyor? Başka bir videonun konusu. Ama diğer sorulardan biri olan Gumball'daki kırmızı minibüs neyin nesi ve neden abidik kubidik şeyler satıyor sorusu. Bunun bazı nedenleri var ama o kırmızı minibüsün içindeki varlık Black Hat
Olmasa bile onunla çalışan biri. Bir düşünün. Blackheart'ın evindeki olan sihirli bir kumanda nasıl oluyor da Rob'un eline geçebilir? O kumandayı zaten Rob'a kırmızı minibüsteki adam verdi. Ama o kumandayı da tasarlayan kişi Doktor Fluke. Mantıksal olarak Blackheart ile bağlantısı olan biri. Bu sihirli şeyleri de sadece ana karakterlere veriyor ve o evrenin seyrini tümüyle değiştiriyor. Neden mi? Bir düşünün. Gumball evreninin oluşması için Darwin'in olması şart. Eğer Darwin olmasaydı Gumball evreni asla oluşamazdı. Eğer bir yerlerde evren oluşursa Blackheart dış dünya ile bağlantıya geçebilir, çok daha fazla ruh toplayabilir. Gumball dördüncü duvarı kıran nadir karakterlerden bir tanesidir. Darwin'i bulduklarında ve ölü taklidi yapmasını istediğinde kameraya bakıp bir şey yapmam lazımdı ama ne yapmam gerekiyordu diye sorar. Bu hareket aslında gerçeklerden haberi olan bir karakterin repliğidir. Sorun şu, Gumball bunu zaman içerisinde unuttu. Kısacası eğer kırmızı minibüs olmaz ise evren de oluşmaz. Gelelim Gumball'ın asıl düşmanı olan Rob'a. İlk öncelikle Blackheart organizasyonu evrenlerdeki kötüleri bizzat inceler. Onların hal ve hareketlerini gözlemler. Bu evrenlerdeki kötülerin Blackheart tarafından gözlemlendiğinin farkına bile varmazlar. Rob'un neden başarısız olduğunu tespitler halinde bizlere Doktor Fluke söylemekte. Onu kaçırıp işkence ettiler. Bir kampta ona eğitim verdiler. Bu kamp nasıl daha kötü olunur ve plan nasıl yapılır dersini içeriyordu. Bizzat Doktor Fluke bu kötüler ile ilgilenmişti. Rob tüm bu eğitimlerin sonunda Gumball'ı nasıl yeneceğini iyi bildiğini düşünerek bir plan yaptı. Eğitimin nereden bittiğini şu bölümden anlıyoruz. Rob, Gumball'ın babası Richard, müdür Brown, Muz Joe'nun babası ile okul otobüsünü kaçırmayı planlıyor. Bu planı Rob yapsa da öyle bir ayarlıyor ki sanki bu düşüncesine kendileri sahip olmuş gibi benimsemelerini sağlıyor. Ayrıca bu bölümde yeni eğitimden geldiğini ve sizi yok etmek için çok acılar çektim diyor. Ancak bu plana rağmen başarısız olunca Blackheart bir kez daha yardım ediyor. Sihirli kumandayı vererek. Bu kumanda sayesinde her şeyi yapabiliyor. Ancak Gumball'ı yenecekken merhamet edip kaybediyor. Blackheart organizasyonunun bir kuralı vardır. Düşmanına asla merhamet etme. Bu kuralı çiğneyen Rob, Gumball'a karşı kaybediyor. Şimdi olayın bütününe baktığımızda Rob aslında bizi Blackheart'tan kurtarmaya çalışıyordu. Gelen kötülük virüs ile beraber Blackheart'tı. Ancak Gumball olayların örgüsünü bir türlü kestiremediği için biz kaybettik. Eğer Gumball Rob'a güvenip gelen tehlikeden uzaklaşabilseydi belki de hala daha Gumball'ı izliyor olacaktık. Bu hayatta fazla iyimserlik iyi değildir. Objektif olmak lazım. Ama Gumball bunu yapamadı. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.